Herkese merhaba. Elimizde böyle mavi, güzel, çok şık bir kumaşımız var. Bu kumaştan biz bir pantolon, lastikli pantolon ve üst tunik yapmayı düşünüyoruz. O yüzden ilk önce ne yapacağız? Model araştırması yapacağız. Kumaşımız belli, yeterli ölçümüzde var. Şöyle gösteriyorum. Şimdi dergilerden baktığımız modeller üzerinde ne değişiklikler yapabiliriz onu konuşacağız hep beraber. Kalıplarımıza karar verdikten sonra kalıp çizimi yaparak kumaşımızı keseceğiz. Modelimize karar verdik. Pantolonda şu kalıbı kullanacağız. Teknik çizimini gösteriyorum. Kumaşımız tekrar. Pantolon kalıbımız. Burada sayısının Hobby pantolon tulum sayısı. Şöyle gösteriyorum dergiyi. 2021 Ocak Best of pantolonlar diye geçiyor. Bluzda da buna karar verdik. Yalnız istediğimiz boydan biraz kısa. Biz bunu kısa kollu ve daha uzun tunik boyutuna getirerek yapacağız. Kalıp üzerine yaptığımız düzeltmeleri de çekmeye çalışacağız. Şöyle gösteriyorum. Aralık sayısı 2021 burada dergisinin modelimiz. Bu teknik çizimini gösteriyorum şuradan. Bu. İlk önce pantolon kalıbını çıkaracağız. Hemen bakıyoruz pantolon kalıbını çıkartmak için. Yeşil patron pafta B. Paftamızı bulduk. Paftamızı şöyle gösteriyorum. B paftasını bulduk. Dergilerimize de şöyle biz paftalarımıza yazıyoruz. Bazen birbirine karışıyor. Sınıfımızda çok pafta ve dergi olduğu için. Kaç bedeni çıkaracağız? 38 bedeni çıkaracağımıza göre yeşil olduğunu görüyoruz. 38'inde kesik kesik çizgiler olduğunu görüyoruz. Bulduk mu? Hemen şöyle gösterelim. Şöyle 1 numara ve 2 numara. İkisi de hemen. Şöyle bir eline çizermiş gibi gösterebilir misin? Şöyle. Yeşil, evet. Tamam. A dikişi. Boyunda uzatma yapmamız gerektiğini anlıyoruz buradan. Biraz boyu kısa. Evet. Boyunu şey yapacağız. Şuradan şöyle geliyor. Evet. A kesimi devam ediyor. Tamam. Şimdi şuraya hemen okuyoruz buradan. Malzeme kareli kumaş kullanılmış. Biz düz kumaş kullanacağız. Aerovin kumaş kullanacağız. Ne kadar kumaş gideceği ve ne malzeme lazım olduğu burada var. Kumaş önerisi olarak hafif dökümlü pantolonluk kumaşlar, pamuklu, ince yünlü, karışımlı, suni, süet öneriyor. Hemen kaç santim dikiş payı vereceğimiz de bakın şurada var gördüğünüz gibi. Dikişler ve kenarlar için 1,5 santim, paça baskısı için 4 santim. Mutlaka paça ve etek uçlarına 4 santim pay veya 5 santim veriyorum ben aslında. Vermemiz gerekiyor. Biçilecek parçalara gelince ön pantolondan 2 adet, arka pantolondan 2 adet, pervaz kumaş katından 1 adet kesilecek. Bağcık kesilecek. Yalnız biz bu modelde şöyle bir değişiklik yapacağız, onu söyleyeyim. Beli lastikli yapmayı düşünüyoruz ama fırfırlı yapmayı düşünmüyoruz. Şu kalıptaki fırfır payını çizeceğiz ama kullanmayacağız. Çizeceğiz dememin nedeni de başka bir pantolonda belki böyle bir model isteriz, elimizde olur diye. Şimdi pantolon kalıbımızı çizerek işe başlıyoruz. Kolay gelsin. Evet, çiziyoruz. Düz boy iplik işaretimiz alındı. Hangi parçanın olduğu numarası yazıldı. Oraya düz boy iplik yazalım. Bakıyoruz biraz ters olacak ama bir numaramız ön pantolon parçasıymış. Ön diye yazıyoruz buna. Kendi ismimizi yazıyoruz. Kaç bedenden çıkardığımızı, burada dergisinin hangi sayısından çıkardığımızı ve ismini yazıyoruz. Ön pantolon çizimimiz şu an tamam. Boy kontrolünü yapacağız kesmeden önce. Uzatmamız veya kısaltmamız gerekiyorsa tam bu aşamada yapmamız gerekiyor. Dikiş payını kalıp üzerine vereceksek tam bu aşamada yapmamız gerekiyor. Vermeyeceksek de gerekli işaretleri alacağız. Fırfırlı yaparsak diye fırfır payı var ama biz onu iptal edeceğiz demiştik, söylemiştim. Düz boy iplik, şuradaki bir de 2 tane çıt işaretimiz var. Onun haricinde bir tek boy kontrolümüz kaldı. Arkayı da çıkarıp boy kontrolümüzü yapıp tunik kalıbına geçebiliriz. Arka pantolon kalıbını çıkarıyoruz. Gördüğünüz gibi arka pantolonda A daha derin oluyor. Cetvel kullanıyoruz çizerken. Aynen cetvelle düzeltmelerini yapıyoruz. Aynı işaret sembolleri bunun üzerine de yapıyoruz. Yani düz boy ipliği burasıdır. Şu numaralı beden, şu dergiden çıkardık. Arka pantolon, şurası, şurası, burası, burası diye kalıplar üzerinde kendinize
mektup yazmanız gerekiyor. Herkesin mektubu kendine okunur. Yani kendi anlayacağınız dilden. Evet, belli başlı şeyler vardır kalıp çıkarırken. Mutlaka yapmanız ve yazmanız gereken, ama onun haricinde bu işaretleri yapıyoruz. Mesela bir de ne yapıyoruz? Bu pantolonu kestik, diktik, giydik. İşte çok aşağıda geldi. Beli biraz dar geldi. Kalıp üzerine bu notları da yazıyoruz biz. Yaptıktan sonra bu pantolonu şu kumaştan diktim. İşte şöyle oldu, böyle oldu. Şunu düzelttim. Ya da hiçbir sorun çıkarmadı, prova çıkarmadı. Birebir bizim için harika bir pantolon kalıbı oldu. Bundan dik, bir dahakine hiçbir düzeltme yapma gibi istediğiniz kadar uzun mektuplar kendinize yazabilirsiniz. Yani bir anlamda kendi dilinizi oluşturmuş olacaksınız kalıp çıkarırken. Bunu alışkanlık haline getirseniz işiniz kolaylaşır. Evet, hobi pantolon tulum, derginin sayısı yazıldı, beden yazıldı. Arka 2 parça kesilecek. Bir tek kendi adımızı yazmamışız. Kimin kalıbı bu diye, onu da yazacağız. Biraz daha büyük harflerle okunaklı ve daha dikkat çekici şekilde yazmakta da her zaman fayda vardır. Ölçülerimizi yaptık. Pantolon boylarımızı ayarladık. Kontrollerimizi yaptık. Kalıplarımızı kesiyoruz. Kestikten sonra kumaşımızı sermek, kalıpları yerleştirmek kalıyor. Şimdi tunik biraz bekleyecek. Ölçüler konusunda biraz sıkıntı yaşadık tunikle ilgili. Çünkü bir başkasına dikilecek bu. Ölçülerimiz henüz gelmedi. İnşallah biz videomuzu bitirene kadar ölçülerimiz gelmiş olur. Tuniğimizi de keseriz. Biz ama pantolon üzerinden çalışmamıza şu an devam etmiş olacağız. Arkada da görüyorsunuz şöyle küçücük bir atölye çalışması, gene göstereyim. Güzelim bir kumaş. Sinem Hanım'ın deresinden gelmiş hediye. Çok güzel. Bundan da bir elbise yapıyoruz. İnşallah onu da aşama aşama olmasa da kendisini paylaşmaya çalışırız gün içerisinde. Kumaş yerleştiriyoruz. Kumaş yerleştirmede sınıfın 1. parolasıydı bu. Kumaş yerleştirme parolasıydı. Kenar kenara, yani kumaşın kenarı kumaşın kenarına, masanın kenarına olacak şekilde yerleştiriyorduk. Şimdi Halime Hanım o işlemi bize yapıyor. İlk önce kenar kenara, masanın kenarına yaptıktan sonra ve orayı iğneledikten sonra elimize şöyle, evet, şu tarafa bakın ve yukarıdan aşağıya, yani iğneleyecek, şurayı yerleştirecek, yukarıdan aşağıya gidecek, iğneleyecek, tam masanın kenarına getirecek. Böyle bu şekilde kumaşımızı yerleştirmiş olacağız. Tabii yer konusunda biz biraz şanslıyız. Evlerimizde yaparken, kendi şartlarımızda yaparken bu imkan belki biraz olmayabilir, ama vallahi gerekirse yere serin kumaşınızı, kenar kenara, masanın kenarında veya yerde, halının kenarında, nerede yapıyorsanız ölçümüz öyle. Ve tekrar ediyorum, yukarıdan aşağıya, burası iğnelendikten sonraki fazlalığın kat tarafına doğru gelerek evet, hareketimiz aynen bu. Yapıyor şimdi Halime Hanım, aynen bu. Yukarıdan aşağıya doğru elimizde yerleştiriyoruz. Kalıp yerleştirmeye geldi sıra. Neresini ölçtün? Şu düz ip Boy ipliğini kumaşın kenarına paralel olacak paralel şekilde. olacak şekilde ölçtüm. Tamam. Hepsi eşit. Tamam. Diğerini daha ölçmedim. Önce bunu ölçtüm. Çizdikten sonra diğerini ölçeceğim. Şöyle yapalım. Onu ince iğneledin. Diğerini de ölç. İğnele. Ondan sonra çizelim. Tamam. Emin olalım. Desen ve tüy yönü olmayan bir kumaş olduğu için, şu iğnelenmemiş olduğu için rahatlıkla kaldırıyorum. Şunu şu şekilde de yerleştirebiliriz yer kazanmak için. Yani boyunu zaten ayarladık. Kıvırma payı da var. Şu an öyle bir ölçüm sıkıntımız yok. Kumaşımızın tüy yönü yok. Desen yönü yok. O yüzden kalıplarımızı önlü arkalı, kaydırmalı, aşağılı yukarı yerleştirebiliriz. Halime Hanım, bence böyle yerleştirmek, sanki şu an ölçmedik ama daha düzgün olacak gibi, bu şekilde yerleştirelim. Bunu değiştireyim mi? Yok o öyle kalsın. Ağın biri yukarıda. Niye öyle kalabiliyor? Dediğim gibi tüy yönümüz, desen yönümüz yok. Yani özgürüz bu kumaşta. İstediğimiz gibi, tabii düz boy ipliğini kaydırmadan yerleştiriyoruz. Orada da Sinem Hanım elbisesinde ne yapmış ki, bir yandan da bunu takip ediyorum. Evet. Sabun işaretlerimizi de aldık. Tabii bizim şu düz boy iplik işaretlerimiz falan kalıbın tersine kaldı, ters yüz ettiğimiz için. Şimdi kesimini yapacağız. Kesimini yaparken de şöyle bir ölçümle kararımız var. Sabun işaretimiz şurada. Biz dışarıdan bir overlock payı kadar falan
dışarıdan keseceğiz. Yani aslında dikiş payları içinde olan bir kalıp. Gene de biz biraz overlock ve fire payı dediğimiz payı vermeyi düşünüyoruz. Kesebilirsiniz Halime Hanım. Hayırlı uğurlu olsun. İyi günlerde inşallah. İğneyi çıkardıktan sonra çıkardığımız yeri tekrar iğnelemek kaydıyla iğneyi çıkarabilirsin. Kalıplar üzerindeyken de kesebilirsin. Evet. Kalıpları kaldıralım mı kaldırmayalım mı şeyinden sonra şöyle birini kalıplı birini kalıpsız yapıyoruz. Elimiz kumaşın üzerinde olacak. Çok kaygan bir kumaş. Şu an ben buradan ne kadar kayabildiğini görebiliyorum. Biraz yavaş. Dışından dedik bir overlock ve fire payı kadar verelim. Kesimimizi tamamlayalım. Kumaş masadan asla havalanmayacak. Eğer kalıbı kaldırıp da bu şekilde kesmekte konusunda kendinizi rahat hissediyorsanız bu şekilde de kesebilirsiniz. Ancak iğneler tekrar üzerine, yani kalıp kalkıp kumaş iğnelenecek. Ama şu aşamadaki kesmekte yanlış değil. İkisi de doğrudur. Zaten pratik kesimciler biliyorsunuz direkt kumaşın üzerine çizip kesiyorlar. Aynen. Biraz daha makasın ağzını açabilirsin. Evet. Heh. Makasın alt ucu masadan asla havalanmayacaktı biliyorsunuz. Elini koy. Şimdi böyle yapıyoruz çünkü bu bir eğitim videosu aynı zamanda. Yani ben size eğitim videosu çekiyorum ama karşımdaki kursiyerim de eğitim aldığı için böyle uyarılar maruz görün artık. Onlar bana alıştı. Siz de alışırsınız. Evet. Asla kumaş masadan havalanmayacak ve elimiz aynı Halime Hanım'ın eli gibi şu şekilde duracak. Evet, diğer tarafa geçelim şimdi. Evet, gördüğünüz gibi şuralarda da şunu söyleyeceğim. Tırtıklanmayacak. Buradaki gibi temiz bir kesik olacak. Hani doktorlar da diyor ya, ameliyat kesiği çok temiz olmuş. Onun gibi düşünün. Kırt kesersek şuralarda bakın, hatırladıysanız ben Halime Hanım'ı uyardım. Makasın ucunu biraz daha açarak yap dedim. Onun nedeni de şu görüntünün oluşacağını bilmemdi. Şu görüntü oluşsun istemiyoruz. Şuradaki gibi temiz bir görüntü oluşsun istiyoruz kesinlikle de. Giyim böyle hanımlar, moda tasarım böyle. Her bir aşaması bir zincirin halkaları gibi ve hepsinin ayrı bir tekniği var. O tekniklere zamanla eliniz alışınca zaten kendinden işler ilerlemeye başlıyor. Elimiz kumaşın üzerinden hiç kalkmayacak. Makasımızın alt ucu da masanın üzerinden hiç kalkmayacak. O zaman kumaşınız doğru kesilmiş olur. Kesikleriniz de temiz kesik olmuş olur. Şuradaki gibi. Overlocklarımız çekildi. Şimdi arka ağ ile arka ağı birleştiriyoruz. Ön ağ ile ön ağı birleştireceğiz. Farklı bir yöntem de deneniyor. Yukarıdan aşağıya. Yukarıdan aşağıya doğru çıkar o iğneler istersen oradan. Önce bel aşağıya doğru. Her ne yaparsak yapalım, ne dikersek dikelim, iğneler de yatay olacak. Evet, ilk önce elimizde yerleştireceğiz. Ondan sonra yukarıdan aşağıya doğru ağ dikişleri birleşecek. Daha sonra makine çekilip ikiye açılıp ütülenecek. Ondan sonra yan dikişler ve paça dikişleri iç paça dikişleri yapılacak. Bel lastiği, pantolon ucu yani paçası olacak ve inşallah bitecek. Evet, overlocklarımızı çektik. Ağ dikişlerini birleştirdik. Yan dikişleri birleştirdik. Gayet güzel bir sonuç elde ettik. Bitmiş halini paylaşmak istiyoruz. Fakat dersimiz bitti. Yani ders bugünlük bitti. Çekmeye çalışalım diyelim artık. Şurada dikkat etmeniz gereken bir şey ve dikkatinizi çekmek istediğim bir şey var. Buradaki 4 dikiş birbirine denk geldi. Kaymadı. Böyle olması zaten gerekiyordu biliyorsunuz. Burası ön ağ, burası arka ağ. Gerçekten güzel bir çalışma oldu. Olacak. Daha bitmedi.